Tıpkı şu içi boşalmış kimyasalları dışarı sızan pil gibisin. Bir zamanlar bir cihazı çalıştıracak, bir ışığı yakacak gücün vardı. Ama enerjini senin olmayan savaşlarda, senin olmayan hayallerde tükettin. Şimdi hem bitmişsin hem de çevrendeki her şeyi o sızdırdığın negatiflikle kirletiyorsun. Gürültüyü kes. Bugün sadece kalbinin ritmini ve benim fısıldadığım bu sert gerçekleri dinleyeceksin. Çünkü bu sessizliğin içinde kaybettiğin otonominin çığlıkları var. Değerini başkalarının belirlemesine izin verdiğin her saniye kendini biraz daha yok ediyorsun. Bunu sana kim söylemedi mi? Hangi akla hizmet eden kadınlar o ruhsal iflasın eşiğine geliyor biliyor musun? Çünkü kendi pillerini başkalarının oyuncaklarını çalıştırmak için feda ettiler. Statünü kaybettiğin o anı hatırla. O aşağılanmışlık hissini, o yok sayılmışlığı. İşte o anın röntgenini çekeceğiz bugün. Hazırsan başlayalım. Ama uyarayım. Burada teselli yok. Burada sadece soğuk ve sert strateji var. Dayanabileceksen kal. Modern dünya sana en büyük uyuşturucusunu şık bir pakette sundu. Duyguların kutsaldır, onları rehber edin. Bu yalanı yuttuğun günden beri bir yaprak gibi rüzgarda savruluyorsun. Toplum seni uysal, her şeye onay veren, hayır demeyi kalabalık sayan ve duygularıyla yöneltilen bir köle olarak eğitti. Ben ise sana kurt olmanın o yalnız ama vakur duruşun bedelini anlatacağım. Duyguların kutsal falan değil. Onlar senin zayıf iraden. Sorumluluktan kaçmak için altına sığındığı karanlık limanlardır. Ruhsal çöküş dediğin şey aslında bu uyuşturucunun etkisinin geçmesi ve gerçekliğin soğuk yüzüyle karşılaşmandır. Başkalarının çizdiği sınırların içinde sana ayrılan o daracık odada yaşamaktan yorulmadın mı? Bugün kendi sınırlarını başkalarının canını yakma pahasına çizmeyi öğreneceksin. Sana kendini sev diyenlerin aslında zayıflığını kabul et ve uy dediğini görmüyor musun? Nietzsche tam olarak burada devreye giriyor. Senin o ruhsal çöküş dediğin şey aslında efendi ahlakından kopup sürünün o güvenli ama onursuz köle ahlakına sığınmanın doğal bir sonucudur. İtibarın sarsılıyorsa temelin çürük demektir. Bugün o temeli yeniden betonla ve kanla atacağız. Kaçış yok. Neden her seferinde aynı duvara çarptığını merak ediyor musun? Çünkü duvarı değil, yürüyüşünü değiştirmen gerek. Jung'un persona dediği o maskeler artık suratına yapıştı. O iyi kız, sadık eş, başarılı çalışan maskeleri seni boğuyor. İçindeki o karanlık gölge, o bastırdığın güç, istenci ve gerçek iradeden maskenin altından çığlık atıyor. Sen bu çığlığa anksiyete ediyorsun. Ben ise özgürlük çağrısı diyorum. Ruhunu iflas etmiyor, ruhun üzerine inşa ettiğin o yalan imparatorluğunu yakıp yıkıyor ki gerçeğe yer açılsın. Köle ahlaki sanı sabırlı ve fedakar olduğuna inandırarak pasifize etti. Seni bir sağlayıcıya, bir onay makinesine dönüştürdü. Oysa gerçek güç hayır diyebilme ve kendi yasasını gerekirse tüm dünyaya karşı koyma iradesidir. Ruhsal iflas senin SMV değerini ve çerçeve kontrolünü başkalarına devretmenin faturasıdır. Birinin seni sevmesi seni var etmediği gibi birinin seni terk etmesi de seni yok etmez. Eğer böyle hissediyorsan sen zaten hiç var olmamışsın demektir. Bugün o enkazın altından ya bir kurban olarak çıkıp ömür boyu sızlanacaksın ya da kendi küllerinden doğan bir üst insan adayı olarak ayağa kalkacaksın. Bugün sana bir dost gibi değil, bir komutan gibi sesleneceğim. Emirleri uygula ve değişimi izle. Sahada gördüğün binlerce kadın ruhsal bir çöküş yaşarken aslında bir çıkış yolu değil, bir suçlu arıyordu. O beni aldattı. Patronum bana haksızlık yaptı. Hayat bana gülmedi. Hepsi ucuz bahaneler. Suçlu sensin. Çünkü otonomini, kendi hayatının direksiyonunu sırf birazcık onay ve sevgi kırıntısı alabilmek için o insanlara ellerinle verdin.
Şimdi o insanlar gittiğinde neden boşlukta olduğunu mu soruyorsun? Sen kendi içini boşalttın. Sessizliğin bir güç mü yoksa bir korku mu? Bu sorunun cevabını videonun sonunda kendin vereceksin. Eğer sessizliğin bir sonraki hamleni planladığın stratejik bir pusu değilse sadece korkudan dolayı pıstığın bir sığınaktır. Sıradan bir hayatın sıradan dertleriyle, o küçük dedikodularla, o anlık dramalarla uğraşmayı bırak. Bugün büyük oynamanın, iktidarın ve ruhsal egemenliğin kurallarını konuşacağız. Statünü kaybettiğin o anı hatırla. O anki acıyı yakıtın yapmazsan o acı seni yakıp kül eder. Hala bir yol gösterici mi arıyorsun? O yol senin içinde ama üzerine toplumsal yalanlardan, korkulardan ve sahte nezaketlerden bir dağ inşa etmişsin. Ruhsal çöküşten çıkmanın tek yolu o dağı dinamitlemektir. Yıkılmakta olanı bir de sen it. İçindeki o zayıf, muhtaç ve onay delisi kadını bugün burada bu videonun son saniyesinde kendi ellerini öldüreceksin. Eğer bu içerik seni rahatsız etmiyorsa henüz söylediklerimi anlamamışsın demektir. Rahatsız ol, öfkelen, sarsıl. Çünkü uyanış konfor alanının bittiği yerde başlar. Gürültüyü kes. Bugünden itibaren senin için tek bir yasa var. Kendi değerini kendin belirleyeceksin. Başkasının gözündeki yerin seni ilgilendirmeyecek. Sen bir pil değilsin. Sen o enerjinin kaynağısın. Ya bu iradeyi kuşanıp o ruhsal iflastan bir imparatorluk çıkarırsın ya da sızdıran o pil gibi tarihin çöp tenekesinde yerini alırsın. Seçim senin değil, içindeki o henüz keşfetmediğin iradenin. Şimdi git ve otonomini geri al, infaz bitti.